Bugün sizlerle desenler hakkında birazcık konuşmak istiyorum ve desenleri mercek altına aldığımda gündemde yani yeni sezonun trend desenlerinde leopar görüyorum ve kareleri, ekoseleri görüyorum. Aslında 2023'te başladı bunlar, 2024'te peak döneme ulaştılar ve belli ki 2025'e en azından yaz sezonuna sarkacaklar. Dolayısıyla leoparlar ve ekoseler bugünün konusu. Renk danışmanlığından geçmiş olun ya da olmayın. Size renk doğrultusunda bir takım önerilerde bulunacağım ki kendinizi değerlendirmeniz adına bu iki desenden bir takım parçaları bu sezon edinip gardırobunuza dahil edecekseniz keyifle ve güvenle kullanabilin. Şuna değinmek istiyorum. Leopar da ekosede oldukça eril desenler, maskülen desenler. Ne demek istiyorum? Leopar çağrışımı itibarıyla yırtıcı, güçlü tuttuğunu koparan bir şeyken ekoseler, kareler formu itibarıyla daha sınırları belli ve daha dediğim dedikçi tabiri caizse intiba bırakıyorlar. Kendimize ait olmayan renkler ve kendimize ait olmayan desenlerle bir imaj kendimize giydirdiğimizde tatsız sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla o maskülen, eril düşünceye de sahipseniz bu desenleri rahatlıkla kullanın derim. Ama eğer normalde benim gibi çiçekçi böcekçi bu tarz desenlerden haz ediyorsanız leoparlara ve ekoselere bir soru işaretiyle yaklaşmanızı önereceğim. Renklerle ilişkilendireceğim desen özelliklerini sizlerle paylaşmak adına leopar desenlerden de ekoselerden de örnekler sunacağım ama arkasındaki renk formülü, arkasındaki renk matematiği, form matematiği tamamen aynıdır. O gözle izleyebilirsiniz. Yani leopar desende tercih etmenizi önerecek olduğum özellikleri ekosede de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Az önce dedim ya leopar çok maskülen, eril bir desen olmakla birlikte leopar desenin erilliğini malzemeyle, katkıda bulunabileceğiniz bir takım esprili detaylarla biraz daha kırabilme, kendinize adapte edebilme imkanınız elbette var. Leopar deseni ufak ayrıntılarda kullanma imkanınız da her zaman var. Hele ki renklerle bütünleşmiş ürünlerde o nispeten daha az görünen leopar deseni sezonun trendine ayak uydurmanıza yardımcı olabilir. Veya leopar deseni tamamen orijinal doğadaki renklerinden arındırıp renge büründürmekte, işin içine bir yeni bakış katmak ve leopar desenin o belki gereğinden fazla güçlü görüntüsünü birazcık kırabilmek ve biraz daha tatlış bir tarafa götürebilmek için kullanılabilir. Şimdi işin matematiğine birazcık değinelim. Leopar deseni ya da ekoseyi kendi içinde öncelikle bir ikiye ayıralım. Diyelim ki desen belirsiz olabilir ya da çok belirgin olabilir. Size uygun desenin belirsiz desenler, sulu boya tablomsu desenler mi yoksa belirgin, buradayım ben diyen desenler mi olduğunu anlamak için aslında gardırobunuza ya da iç sesinize ya da genel alışkanlıklarınıza bir sormanız gerekiyor. Ben daha keskin eşittir belirgin renklerde mi kendimi daha iyi hissediyorum yoksa renkler birazcık kırılmaya başladığı zaman mı ben kendimi daha iyi hissediyorum? Bu size deseninizin de belirsiz ya da belirgin olması yönünde bir fikir verecek. Elbette renkler ve desenler tamamen böyle keskin bir şekilde belirsiz ve belirgin diye ayrılmıyor. Arada orta belirginlikte desenler ve renkler de var. Buradan yola çıktığımızda en azından hangi yarıda olduğunuza dair bir fikir sahibi olacaksınız diye ümit ediyorum. Desenin bir üst parçada mı, bir alt parçada mı, bir aksesuarda mı olduğu konusu da tamamen keyfinize kalmış. Baştan ayağa bu desenleri giyebileceğiniz gibi bir aksesuarda da kullanabilmeniz elbette mümkün. Sonra iş geliyor rengin sıcaklığına ve soğukluğuna. Leopar desen üstünden örnek vereceğim. Sağ tarafta alışkın olduğumuz sıcak turuncuya yakın leopar desenini görüyorsunuz. Bu aslına bakarsanız mizacı özellikleri de birazcık sıcak olan kişilerle örtüşen bir renk. Leopar desenin elbette nispeten nötr diyebileceğimiz hali de mevcut. Bu turunculuktan birazcık arınmış versiyonu. Ve eğer soğuk tarafta iseniz veya kendi mizacınızı biraz daha mesafeli, biraz daha kendi başınalıktan keyif alır tarafa dahil ediyorsanız
O zaman da belki biraz daha lilamsı kahveler, lilamsı bejler üzerinden giden leopar desenler daha çok ilginizi çekecek olabilir. Eğer kendi renk grubunuzu biliyorsanız ya da bildiğinizi düşünüyorsanız, kendinize dair bir tahmininiz varsa, o zaman sizlerle ilkbahar, yaz, sonbahar, kış için bir takım şablonlar, elbette bu şablonların her zaman geçerli olmadığını bilin. Çünkü komşu olduğunuz sezondaki formüller de elbette devreye girebiliyor ama özetle tipik bir ilkbahar, yaz, sonbahar, kış kişisiyseniz göstereceğim, paylaşacağım görseller sizlere bir fikir verecektir. Bir de renk niteliklerini tanımlarken farklı bir söylemde bulunmayı deneyelim. Keskin renklere belirgin renkler diyelim. Keskinliğini yitirmiş, softlaşmış renklere ise belirsiz renkler diyelim. Ve bunu hafızamızda tutarak desenlerin belirginliğine ve belirsizliğine bir dem vuralım. O gözle desenleri inceleyelim diye öneririm. Dilerim kullandığınız renklerle desenler arasındaki ilişkiye dair faydalı bir yeni bakış açısı kazandırabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.